Bazı hayatlar sessizce tükenir. Büyük bir çöküş yaşanmaz. Bir fırtına kopmaz. Sadece zaman geçer. Ve insan durduğu yerde kalır. İçinde taşıdığı tüm potansiyel sadece bir ihtimal olarak kalır. Bir sabah uyanırsınız, her şey yerli yerindeymiş gibi görünür. Ama içinizde hafif bir huzursuzluk kıpırdanır. Sanki bir şeyler eksiktir. Ama ne? İşte o his, içinizde büyümeye başlayan sessiz bir alarmdır. Yıllardır aynı düşüncelerle yaşadığınız için, aynı seçimleri yaptığınız için, aynı insanlarla aynı hayatı sürdürdüğünüz için değişmiyorsunuz. Ve bunu fark etmeniz bile zaman alıyor. Çünkü çoğu insanın hayatı yavaş ilerleyen bir unutuluşla geçer. Kendini ihmal ederek, kendini erteleyerek, en önemlisi kendini unutup başkalarına göre yaşamaya çalışarak. Dışarıdan her şey normal görünür ama içeride bir şeyler durgundur. Sanki yaşam bir adım uzağınızdaymış gibi. Ama ne yapsanız ulaşamıyorsunuz. Ve sonra kendinize belki de ilk kez dürüstçe şu soruyu sorarsınız. Ben neden hala aynıyım? Neden ilerlemiyorum? Bu hayat gerçekten istediğim hayat mı? Bu sorular kolay değildir. Çünkü onları sormak, her zaman başkalarını suçlayarak geçirdiğiniz yılların hesabını kendinize vermeye başlamaktır. Cesaret ister. Ama o cesaret, işte bu videoda ihtiyacınız olan ilk şey olacak. Burada sadece daha iyi hissetmenizi sağlamayacağız. Sizi o hislerin neden oluştuğuna, hangi tuzaklarda kaybolduğunuza ve nasıl çıkabileceğinize yönlendireceğiz. Çünkü mesele sadece iyi olmak değil, kendinizin güçlü, özgür ve gerçekten gelişmiş bir versiyonuna adım atabilmek. Hayatınızda her şeyin dışarıdan değişmesini bekliyorsanız, bu video size göre değil. Ama içinizde bir şeyler kıpırdıyor ve artık gerçekten değişmek istiyorsanız, doğru yerdesiniz. İzlediğiniz bu içerik sadece bir motivasyon videosu değil, kendinize vereceğiniz belki de en önemli kararın eşiğinde duran bir hatırlatma. Artık beklemeyi bırakmalısınız. Bu videonun sonunda kendinize dürüst bir cevap vereceksiniz. Aynı kalmaya devam mı edeceğim, yoksa gerçekten ilerlemeye mi başlayacağım? Eğer siz de artık olduğunuz yerde saymak istemiyorsanız, bu videoyu beğenerek daha fazla insana ulaşmasına katkıda bulunabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bu içsel yolculukta birlikte yürümeye devam edebiliriz. Çünkü bu sadece bir video değil, sizi kendinize geri döndürecek bir başlangıç olabilir. Bazı düşünceler dışarıdan sessizdir ama içeride yıkıcıdır. Sizi bağırarak değil, fısıldayarak durdururlar. Ve zamanla bu fısıltılar sizin gerçek sesiniz haline gelir. Şu anlık bekle. Biraz daha düşün. Zamanı gelince başlarsın. Bunlar hareketsizliğin en zarif kılıflarıdır. Ve işin garibi, bu düşünceleri tehlikeli görmeyiz. Çünkü biz onları mantıklı sanırız. Ama aslında hepsi tek bir amaca hizmet eder. Olduğunuz yerde kalmanıza. Bazı insanlar hayatlarında büyük engellerle değil, küçük ve sürekli ertelemelerle kaybolur. Bir projeye başlamazlar çünkü önce kafamı toparlamam lazım derler. Kendilerini geliştirmezler çünkü biraz daha vaktim olursa daha iyi yaparım diye düşünürler. Ama o kafanın toplanması hiçbir zaman tam olarak olmaz. O vakit hiçbir zaman gerçekten gelmez ve günler birbirini tekrar eder. Sorun şu, zihin tanıdığı şeyi güvenli sanır. Bu yüzden bilinmeyen bir şeye adım atmak içgüdüsel olarak risk gibi algılanır. Oysa gerçek risk hep aynı kalan bir hayatın içine sıkışmaktır. Kendimize sürekli şunu söyleriz: hazır değilim. Ama neye göre, hangi ölçüye göre hazır sayılacağız? Kim belirliyor bu eşiği? Aslında bu da zihnin bir savunmasıdır. Çünkü zihnin konfor alanı sizi korumak ister. Ama aynı zamanda sizi büyütmez. Konfor alanı huzur değil, durağanlıktır. Ve durağanlık zamanla yıkıma dönüşür. Hareketsizlik dışarıdan sessiz bir bekleyiş gibi görünür. Ama içeride sizinle birlikte solan hayalleriniz vardır. Yavaş yavaş inancınızı kaybedersiniz. Kendinize duyduğunuz güven sarsılır. Ve en kötüsü, neden sarsıldığını bile anlayamazsınız. Çünkü bir şey yapmadığınız için bir şey olmuyordur.
Ama insan zihni bir şey olmamasını da bahanelerle telafi eder. Zamanlaması kötüydü. Benim şartlarım farklı. İlham gelmedi. Biraz daha gelişeyim, öyle yaparım. Bunların hepsi hareket etmemenin akılla süslenmiş versiyonlarıdır. Ve bu süslü kelimeler en tehlikeli olanlardır. Çünkü sizi yanıltır. Gerçekten ilerliyor musunuz? Yoksa sadece ilerliyormuş gibi mi davranıyorsunuz? Bazı insanlar aylarca, hatta yıllarca kendini geliştirme kitapları okur. Seminerler izler, planlar yapar. Ama bir adım atmaz. Çünkü içten içe hala kendine güvenmiyordur. Ve o güveni bilgiyle değil, sadece deneyimle kazanabilirsiniz. Hiçbir kitap bir adımın vereceği dönüşümü size veremez. Hiçbir bilgi bir eylemin öğreteceği kadar güçlü değildir. Bu yüzden hareketsizlik bir eksiklik değil, bir döngüdür. Ve her döngü bir kırılma noktası bekler. Ama çoğu insan o kırılma noktasını yaşamadan önce pes eder. Bazen kendinize şu cümleyi kurarsınız: ben aslında istiyorum ama, işte o ama kelimesi. Tüm hikayenizi şekillendiren gizli engeldir. Ve hayat o amalardan oluşan bir savunma zincirine dönüşür. Her adımın önüne koyduğunuz küçük gerekçeler zamanla bir duvara dönüşür. O duvar görünmezdir ama sizi içeride tutar. Ve siz o duvarın ardında yıllar geçirirsiniz. Stoacılar der ki, hayatı kontrol edemezsin ama verdiğin tepkileri kontrol edebilirsin. Peki siz neye nasıl tepki veriyorsunuz? Hayat size yeni yollar sunduğunda korkuyla mı yaklaşıyorsunuz? Yoksa beklemeyi alışkanlık haline mi getirdiniz? Çünkü asıl mesele motivasyon değil. Asıl mesele şudur: eyleme geçmeden geçen her gün kendinize karşı verdiğiniz bir savaşı daha kaybediyorsunuz. Ve ne kadar çok gün kaybederseniz o kadar çok kendinizden uzaklaşıyorsunuz. Hiçbir adım büyük olmak zorunda değil. Ama bir adım atmadığınız sürece sadece olduğunuz yerde kalmazsınız. Aynı zamanda içsel enerjinizi de kaybedersiniz. Kendinize duyduğunuz saygıyı yitirirsiniz. Ve bir noktada en büyük korkunuzla yüzleşirsiniz. Belki de ben gerçekten değişemem. Ama bu doğru değil. Çünkü değişim büyük kararlarla değil, küçük ama kararlı adımlarla başlar. Ve her kararlı adım zihninizde yeni bir iz bırakır. O izler zamanla sizi dönüştürür, sessizce, derinden kalıcı bir şekilde. Bugün harekete geçmezseniz, yarın da aynı bahaneler sizi bekliyor olacak. Ama bugün küçük bir kırılma noktası yaşarsanız, belki de hayatınızın yönünü değiştiren o ilk adıma dönüşecek. Ve o ilk adımı atmaktan korkuyorsanız, bilin ki herkes korkar. Ama bazıları o korkuya rağmen yürümeye devam eder. Şimdi kendinize sorun: gerçekten ilerlemek istiyor musunuz? Yoksa sadece ilerliyormuş gibi yapmaya devam mı edeceksiniz? İnsan bazen öyle bir noktaya gelir ki, etrafındaki herkes yol alırken kendisinin yerinde saydığını fark eder. Bir şeyleri eksik yapıyor gibi hisseder ama adını koyamaz. Çünkü eksiklik dışarıda değildir. Kendisine dürüst olmaktan kaçtığı yerdedir. Gerçekle yüzleşmek kolay değildir. Hele ki o gerçek kendinizle ilgili ise. Yeterince uğraşmadım. Cesaret edemedim. Beklemek kolay geldi. Bu cümleleri açıkça söyleyebilmek herkesin harcı değildir. Çoğu insan başarısızlığının nedenlerini hep dışarıda arar. Koşullarda, çevrede, geçmişte. Ama hiç dönüp kendine sormaz: ben ne yaptım? Gerçekten mücadele ettim mi? Yoksa sadece uğraşıyormuş gibi mi davrandım? Gerçek dönüşüm bu soruları dürüstçe cevaplayabildiğiniz anda başlar. Çünkü insan dış dünyayı değil, önce iç dünyasını değiştirmek zorundadır. Ve bu değişim farkında olmadan değil, cesurca yüzleşerek başlar. Zihin bazen öyle ustaca kurgular kurar ki kendinizi bile kandırırsınız. Bu yıl olmadı, seneye başlarım. Biraz daha olgunlaşmam lazım. İçimde bir ses hazır olmadığımı söylüyor. Oysa o ses alışkanlıkların sesidir. O ses konforun kılığına girmiş korkudur. Ve ne yazık ki çoğu insan bu sesi kendi iç sesi zanneder. Ama iç ses dediğiniz şey gerçekten size ait mi?
Yoksa yıllardır taşıdığınız korkuların, başkalarının size aşıladığı yetersizliklerin yankısı mı? Bunu ancak kendinize karşı acımasızca dürüst olduğunuzda anlayabilirsiniz. Çünkü asıl engel dışarıda görünmez. Asıl engel, kendi içinizde bastırdığınız duygularda, ertelediğiniz kararlarda ve görmezden geldiğiniz sorumluluklardadır. Hayatta en çok kaçtığınız şey, genellikle yüzleşmeniz gereken şeydir. Ve bu yüzleşme olmadan hiçbir değişim başlamaz. Şunu açıkça söylemek gerekir. Sizi bugünkü halinize getiren her tercih, sizin eserinizdir. İyi ya da kötü. Karşınızda bir hayat var ve o hayat sizin kararlarınızın toplamıdır. O yüzden sormanız gereken soru şudur: bu hayat bana ait mi, yoksa başkalarının benden beklediği hayatı mı yaşıyorum? Eğer her kararınızda onay arıyorsanız, eğer başkalarının sizi nasıl gördüğü, kim olduğunuzdan daha çok önemsediğiniz bir konu haline geldiyse, eğer ya olmazsa düşüncesi, ya olursa ihtimalini bastırıyorsa, o zaman büyümek değil, sadece uyum sağlamakla meşgulsünüz. Kendinize şu ana kadar hiç söylemediğiniz bir gerçeği söyleme zamanı geldi. Hayatınızı değiştirmek için daha fazla bilgiye değil, daha fazla dürüstlüğe ihtiyacınız var. Çünkü insan bazen öğrenmekten değil, fark etmekten dönüşür. Ve asıl farkındalık şudur: hiçbir şey yapmadan geçen her gün, hayatınızdan eksilen bir fırsattır. Zaman geçiyor ama siz geçmiyorsanız. Dünle bugün arasında bir fark yoksa, aynı alışkanlıklar, aynı insanlar, aynı düşünceler içinde yuvarlanıp duruyorsanız, o zaman kabul edin. Sorun zaman değil. Sorun, zamanla ne yaptığınız. Değişim, çoğu zaman büyük bir devrimle gelmez. Sessiz başlar. Bir karar alırsınız ve o karara sadık kalırsınız. İşte orası, eski sizle yeni siz arasındaki o görünmeyen sınırdır. Kendinize karşı dürüst olmayı öğrenmediğiniz sürece ne kadar hedef koyarsanız koyun, harekete geçemezsiniz. Çünkü bilinçaltınız sizi sürekli eski kalıplara çeker. Sen zaten böyle birini başaramazsın. Geç kaldın. Senin yapın bu değil. Ama bu cümleler size ait değil. Size öğretilmiş, içinize yerleşmiş, sizi aşağı çeken düşünceler. Ve onları orada tutan tek şey sizsiniz. İnsan bazen büyük değişimler yaşamak için değil, sadece kendine karşı dürüst olmak için uyanmalı bir sabaha. Düşünün. Bugüne kadar kendinizle kaç kere açıkça konuştunuz? Kaç kere kendinizi suçlamadan ama mazeret de üretmeden aynaya baktınız? Kaç kere bu benim sorumluluğum dediniz? İşte bu soruların cevapları sizin gerçekte ne kadar ilerlediğinizi gösterecek. Çünkü en büyük dönüşüm kendini suçlamadan ama mazeret de üretmeden yüzleşebilmektir. Ve bu yüzleşme size şunu fısıldayacaktır: eğer bu hayattan memnun değilsen, onu bekleme, inşa et. Bugün hala aynı yerdeyseniz, bu sizin sonunuz değil. Ama bu durumun devam etmesi sizin kararınız olur. Ve her karar sizi ya daha güçlü biri yapar, ya da daha uzak biri, kendinize. O yüzden artık bahaneye değil, sorumluluğa yer verin. Korkuya değil, netliğe kulak verin. Çünkü dönüşüm, başkalarının size ne söylediğiyle değil, sizin kendinize ne söylediğinizle başlar. İnsan, kendi yolunu seçtiğini sanır ama çoğu zaman sadece etrafındakilerin yolunda yürüyordur. Fark etmeden, sorgulamadan, alıştığı için, yalnız kalmaktan korktuğu için reddedilmemek uğruna o yolda ilerler. Ama unuttuğu bir şey vardır. Yanınızdaki insanlar geleceğinizin şekline karar verir. Onlar bazen kelimeleriyle değil, davranışlarıyla sınırlar çizer. Bazen de sadece orada olarak sizi durdururlar. Hiçbir şey söylemeden ama ilerlemenizi engelleyerek. Hedeflerinizi paylaştığınızda gözlerini kaçıranlar, hayallerinizden bahsettiğinizde alay edenler, kendinizi geliştirmek istediğinizde sizi fazla ciddisin diye küçümseyenler. İşte bunlar fark ettirmeden sizi geri çeken görünmez zincirlerdir. Çünkü her adımınızda sizi kendi düzeylerinde tutmak isterler. Sizi sevdikleri için değil, sizi değiştirirseniz onların rahatı bozulacağı için. İnsanın çevresi bazen bir okul, bazen bir hapishane olabilir. Ve siz orada yıllar geçirdiğinizde hangisinde olduğunuzu bile ayırt edemezsiniz. Çünkü orası artık
sizin normaliniz olmuştur. Ama insan yalnızca alıştığı şeyle büyüyemez. Büyümek için zorluk gerekir. Karşı çıkmak gerekir. Sınırlarını zorlayan insanlarla yan yana olmak gerekir. Sorun şu ki, çoğu kişi sırf huzuru bozulmasın diye kendini tutar. Sessiz kalır, uymayı seçer. Farklı bir şey istemez. Çünkü farklı olmak yalnızlık getirir. Ve yalnızlık çoğu insana değişimden daha korkutucu gelir. Ama işte burada kritik bir gerçek vardır. Yalnızlık yanlış insanlarla birlikte olmaktan daha güvenlidir. Çevrenizde sürekli şikayet eden, hedefi olmayan, aynı şeyleri konuşup duran insanlar varsa, ne kadar güçlü olursanız olun, enerjiniz yavaş yavaş azalır. Sizi kimse fiziksel olarak durdurmaz. Ama zihinsel olarak yavaşlatırlar. Çünkü çevre bulaşıcıdır. İlerlemeyi isteyen bir zihin bile, eğer çevresinde durgunluk varsa, sonunda o durgunluğa uyum sağlar. Çoğu insan, başarısızlığa uğradığı için değil, başarılı olmayı isteyen insanlarla zaman geçirmediği için ilerleyemez. Çünkü ilerlemek sadece çalışmakla değil, çevrendeki havayı değiştirmekle mümkündür. Düşünün, hayatınızda en çok zaman geçirdiğiniz 3 kişi kim? Onlarla geçirdiğiniz her an sizi gerçekte kim olmaya yaklaştırıyor? Yoksa sadece alışkanlıktan mı birlikte izliyorsunuz? Gerçek şu, kimi yanınıza alırsanız ona benzersiniz. Eğer yanınızdaki insanlar risk almaktan korkuyorsa, siz de yavaş yavaş korkaklaşırsınız. Eğer hayatı sadece şikayetle geçirenlerle beraberseniz, çözüm aramak yerine bahane bulmayı öğrenirsiniz. Ama eğer azimli, kararlı ve büyük düşünen insanlarla yan yanaysanız, o zaman içinizdeki potansiyel ortaya çıkmaya başlar. Fark etmeden daha çok çalışır, daha çok üretir, daha cesur kararlar alırsınız. Çünkü onların varlığı sizi zorlar. Ama bu zorlanma kötü değil, dönüştürücü bir zorlanmadır. Yüksek tempoda koşmak istiyorsanız, yürüyenlerle değil, koşanlarla birlikte olmalısınız. Aksi halde ritminizi kaybedersiniz. Ve zamanla koşacak cesaretiniz bile kalmaz. Hayatınızda sizi ileriye götürmeyen herkesi silmek zorunda değilsiniz. Ama bazı insanlarla mesafenizi stratejik olarak yeniden belirlemelisiniz. Bu bencillik değildir. Bu, kendinize sadakat göstermenin en sağlıklı yoludur. İnsanlar değişimi genellikle büyük kararlarla başlatır ama çoğu zaman küçük ilişkilerde tıkanır. Gelişmek istersiniz ama dostlarınız size fazla olmuşsun der. Yeni bir hedef belirlersiniz. Biri size ne gereği var diye sorar. Kendinize yatırım yaparsınız ama çevreniz bunu zorlama olarak görür. İşte bu noktada karar vermelisiniz. Kendinize mi sadık kalacaksınız yoksa çevrenize mi uyum sağlayacaksınız? Gelişim uyumdan geçmez. Uyum sizi görünmez yapar. Ama ilerlemek görünürlük ister. Sorular soran, sınırlar koyan, hayır diyebilen biri olmayı gerektirir. Unutmayın, bir insanın hayatını en hızlı dönüştüren şey bir kitap ya da bir konuşma değil, yeni bir çevredir. Çünkü yeni bir çevre size sadece farklı bakış açıları sunmaz. Sizi farklı bir enerjiyle buluşturur. Sizi yukarıya çeker. Ve en önemlisi, size şunu gösterir. Senin gibi düşünen başka insanlar da var. Ve işte o an. Artık yalnız hissetmezsiniz. Değişmenin yükünü tek başınıza taşımak zorunda kalmazsınız. Çünkü gerçek bir çevre sizi sadece desteklemez, sizi yükseltir. Bugün kendinize şu soruyu sorun. Zamanımın çoğunu kimlerle geçiriyorum? Bu insanlar beni büyütüyor mu yoksa oyalıyor mu? Cevap hoşunuza gitmese bile dürüst olun. Çünkü büyümek istiyorsanız önce enerjinizi kiminle paylaştığınızı fark etmeniz gerekir. Çevrenizi değiştirmek sizi tamamen yalnız bırakmaz. Ama sizi yeniden başlatır. Ve bazen en güçlü adım önce biraz yalnız kalmayı göze alabilmektir. Bu videoyu izlediğiniz süre boyunca zihninizin bir yerinde hep aynı soru yankılandı. Gerçekten değişmek istiyor muyum? Cevabınız ne olursa olsun artık bir şeyin farkındasınız. Aynı yerde kalmak da bir tercihtir. Ve her tercih gibi bir bedeli vardır. Zaman geçerken bizi yıkan şey yaş almak değil, yaşadığımız halde gelişmemektir. Aynı düşüncelerle, aynı tepkilerle, aynı döngüyle ilerlemeye çalışmaktır.
Ama hayat tekrarı ödüllendirmez. Hayat cesareti ödüllendirir. Risk almayı, sorumluluk almayı, kendinle yüzleşebilmeyi. Bugün sahip olmadığınız şeyler aslında yıllardır adım atmadığınız şeylerin sonucudur. Ve bu bir suçlama değil. Bu uyanışın başlangıcıdır. Çünkü belki de ilk defa durup şunu düşündünüz. Benim yerimde kim olsa daha fazlasını yapabilir miydi? Eğer cevabınız evetse, o zaman artık kaçamazsınız. Artık kendinize borçlusunuz. Ne geçmişi değiştirebilirsiniz, ne de her şeyi baştan alabilirsiniz. Ama şunu yapabilirsiniz. Bugünden itibaren farklı davranmak. Ve hayat tam da burada dönüşür. Sözlerle değil, planlarla değil, kararlarla, adımlarla, alışkanlıklarla. Hala içinizde ama ne zaman sorusu dönüyorsa. Cevap çok net. Şimdi. Mükemmel zaman yok. Sizi her şeyin hazır olduğu bir güne ulaştıracak gizli bir kapı da yok. Ama şu an var. Bu anın içinde kendinize vereceğiniz yeni bir söz var. Küçük bir adım ama doğru yöne. Unutmayın, bugün attığınız adım ne kadar küçük olursa olsun, yarın sabah aynı insan olarak uyanmamak için yeterlidir. Eğer bu videoda bir cümle bile sizi yerinizden kıpırdattıysa, bu yolculuk sizin için başladı demektir. İçinizde bir şey kıpırdadıysa, o hissi görmezden gelmeyin. Çünkü işte tam orada, gerçek dönüşüm başlar. Bu videoyu beğenerek, bu mesajın daha çok insana ulaşmasına katkıda bulunabilirsiniz. Kanalımıza abone olursanız, içsel yolculuğunuza eşlik edecek daha fazla içerikte birlikte olmaya devam edebiliriz. Ayrıca, katıl butonuna tıklayarak topluluğumuzun özel bir parçası olabilir. Sadece üyelerle paylaşılan özel içeriklere ve derin analizlere erişebilirsiniz. Bu desteğinizle bu içerikler çok daha güçlü hale geliyor. Katılan herkese şimdiden teşekkür ederim. Ve son olarak, şimdi yorumlara inin. Sadece izleyip geçmeyin. Bugün kendinize ne söz verdiniz? İlk adımınız ne olacak? Bir kelime, bir cümle bile yazsanız, kendinize verdiğiniz sözü görünür hale getirirsiniz. Ve bazen bir yorum, hayatın yönünü değiştiren ilk adım olabilir.